Herkese merhabalar. Bugün her zamankinden farklı olarak oldukça uzun bir oynanış ve tanıtım videosuyla karşınızda olacağım. Üstelik bu kez bağımsız bir yapım ele almak yerine Callisto Entertainment tarafından geliştirilen ve Konami gibi dev bir firma tarafından 2000 yılında PlayStation 1 konsoluna özel olarak yayımlanan Nightmare Creatures 2 adlı gotik korku türünün az bilinen mükemmel yapıtlarından birini oynayacağız. Hikayesine değinmeden önce belirtmek isterim ki bu oyunu benzerlerinden ayıran çok ilginç bir özelliği var. Nightmare Creatures 2 atmosferi ve temasıyla pek çok oyuncu tarafından yoğun biçimde Bloodborne'a benzetiliyor. Ve yine bazı kesin olmayan iddialara göre From Software'in Bloodborne'u tasarlarken Nightmare Creatures 2'den esinlendiği ya da bir bakıma ilham aldığı iddia ediliyor. Bu iddianın ortaya atılmasının temel nedeni her iki oyunun da Victoria dönemi Londra'sının karanlık ve gotik atmosferini tema olarak seçmesi ve benzer nitelikte gore yani bol kanlı sahnelere ve birbirine çok yakın gözüken oynanış mekaniklerine sahip olmalarından ileri geliyor. Oyuna geçtiğimizde sizlerin de fark edeceği üzere Nightmare Creatures 2 tuhaf bir şekilde Bloodborne'un resmi olmayan atası gibi gözüküyor. Fakat başta dediğim gibi bu somut bir delile dayanmayan bir iddia olmanın ötesine geçemiyor. Sonundaki iki takısından anlayacağınız üzere aslında bu serinin ikinci ve son oyunu. Yine ilginç bir bilgi olarak oyunun muazzam giriş sahnesi başta olmak üzere bazı ara sahnelerinde Amerikalı heavy metal solisti Rob Zombie'nin müziklerine yer verilmiş. Bir başka enteresan bilgi de üçüncü bir oyun planlanmış olsa da stüdyo kapanmadan önce proje iptal edildi ve bu nedenle Nightmare Creatures 2 serinin son oyunu olarak geçen 25 yılda kült oyun kategorisine girdi. Oyunun hikayesi Mary Shelley'nin Frankenstein romanından ve Victoria dönemi korku hikayelerinden ilham almıştır. Gelelim oyunun konusuna. Oyunda Dr. Adam Crowley'nin korkunç deneylerinden kaçan Herbert Wallace adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Amacımız Londra ve Paris sokaklarında dolaşan dehşet verici yaratıkları alt ederek Crowley'nin planlarını bozmak. Evet, uzun ve kanlı bir retro yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız kült statüsüne erişmeyi başarmış döneminin çok ilerisinde duran bu yapıma giriş yapalım. Her zamanki gibi videonun sonunda bir puanlama ve genel değerlendirme bölümü olacağını anımsatıyor ve izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. It was during the cursed year of 1934 that Crowley, the mad sorcerer, returned. Risen from the dead, he was determined to plunge the world into a new age of darkness. The Circle, that secret society I was a member of before being tortured by Crowley, was under siege. Hordes of infernal denizens, unleashed by Crowley to destroy his adversaries. Rachel, my ally who supported me throughout my madness, was in danger. I had stayed too long in my cell, my lair, tormented by inner demons. But I could lament no longer. She needed me. My nightmare was just about to begin. Evet, oyun başlarken öncelikle bir belirteyim. Ben bunu Redream adlı Dreamcast emülatöründe oynuyorum. Neden PlayStation değil de Dreamcast derseniz ikisi arasında yani PlayStation versiyonuyla Dreamcast versiyonu arasında çok ciddi fark var. Gece ile gündüz kadar ayırt edilebilir bir fark var. O yüzden Dreamcast versiyonu daha güzel olduğu için onu tercih ettim. Bu biraz da zaten bu oyun Dreamcast'in şovu gibi, yani o dönemde konsolun gücünü göstermek için Sega bu oyunu kullandı biraz da. PlayStation versiyonundan gerçekten çok farklı gözüküyor bu. Çok daha düzgün ve keskin grafikleri var. Çok daha iyi gözüküyor bu oyun. Bu arada oyuna başladık, hücremizde başladık. Crowley'nin bize işkence ettiği hücrede.
Ve sonunda Rachel'ı kurtarmak için dışarı çıkmaya karar verdik. Burada bir combo mekaniği var gördüğünüz gibi. XX kare şeklinde. Aslında 2 tane combo var ama diğerini hatırlayamadım. Çok eski çünkü, yani 25 sene önce çıkmış bir oyundan bahsediyoruz. Her ne kadar o kas hafızası hala hatırlamanızı sağlasa da tamamını hatırlamıyorsunuz. Onu bir ikinci bölüme geçmeden önce ikinci combo nasıl yapılıyordu ona bir bakacağım. Selam vererek saldırıya geçen bir yaratık. Dikkat ettiyseniz yaratıklar bayağı bir Bloodborne'u gerçekten andırıyor. Bloodborne'daki yaratıkları andırıyor. Gerçi hemen hemen bütün oyunlarda aşağı yukarı bu tarz yaratık tasarımları aynı oluyor ama bunda biraz daha yoğun. O yüzden Bloodborne'un bu oyundan esinlendiğini söyleyenler çok da haksız sayılmazlar. Evet, bu arada gördüğünüz gibi bir fatality mekaniği var oyunda. 2 tuşa aynı anda basılarak yapılıyor. Karakter sersemlediği zaman karşınızdaki karakter fatality yapabiliyorsunuz. Zamanlaması oldukça geniş, o timing kısmı oldukça geniş tutulmuş. Yani bir anda gidip hemen kaybolmuyor. Rahatça yapabiliyorsunuz. Seste biraz problem var. Emülatör kullanılmasıyla alakalı. Ona yapabileceğim çok bir şey yok. Farklı opsiyonları denedim ama bir çözüm bulamadım. Neyse ki çok yoğun değil. Yani çok ara nadiren gerçekleşiyor ama gerçi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu oyunun orijinalinde de sesinde ben PlayStation'da oynamamıştım. PlayStation 1'de. Orada da seste bazı problemler oluyordu. Bir diğer sıkıntılı tarafı da bu oyunun mekanikleri çok hantaldır ya. Oynanabilirliği biraz zordur. Yani çolpa mekanikleri vardır. Sanki böyle koşmak istiyorsunuz da bir şey sizi tutuyormuş gibi bir his vardır bu oyunda. Ama tabii şu gördüğünüz efektler vesaire çağın, yani o dönemin çok ilerisinde. Şöyle söyleyeyim özetle, konsolun bütün sınırlarını zorlayan oyunlardan biriydi. Tıpkı Bloodborne gibi. Hatırlarsınız Bloodborne da PlayStation 4'ün sınırlarını sonuna kadar zorlamıştı. Konsol aldıran türden bir oyundu Bloodborne. O tarafı benim çok hoşuma gider. Ama şimdilerde böyle oyunlar üretilmiyor. Zaten PlayStation 5 için bile hani konsol aldırabilecek nitelikte bir oyun şu an etrafta hala yok 2025 itibariyle. Ama Bloodborne gerçekten sırf o oyun için PlayStation 4 alan çok sayıda insan biliyorum. Bana göre Souls serisinin en iyi, açık ara en iyi oyunu. Bu arada gördüğünüz gibi saldırınca kolu, bacağı, işte artık neresi denk gelirse kopuyor. Koptuğu zaman da bu sefer saldırma özelliğini kaybediyor. Hatta şimdi ileride belki gösterme şansım olur biraz ilerleyince. Kafasını koparırsanız tuhaf bir şekilde nereye saldıracağını, sizi göremediğinden boşluğa saldırmaya, alakasız yerlere, duvara falan saldırmaya başlıyor. Bunlar küçük ama çok hoş ayrıntılar. Yani o dönemin şartları içinde düşünün ama. O kısım çok önemli. Yani bir oyunu değerlendirirken yapıldığı yılların şartlarına göre değerlendirmeniz lazım. Ve sene 2000'den bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi kafa koptu şimdi. Artık tamamen etkisiz hale geldi. Atmosferi harika bu arada. Gerçekten hani izlerken ne kadar size geçiyor bilmiyorum ama çok iyi bir atmosferi bu oyun.
benzer şekilde hani Bloodborne'u da çok iyi yapan atmosferiydi zaten. O Victoria dönemi Londra'sının gotik, grotesk atmosferi. Bu kapı kapalı. Konteynerin içine atladık. Bu arada müzikleri de çok çok iyidir. Çok özel müzikleri vardır bunun. Onunla ilgili ikinci bölümde biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Çünkü bu oyunun müziklerine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Şu an çok anlaşılmıyor burada. Zaten yıllarca biz oyunun müziklerini, oyundan riplenmiş halini bir yerlerden bulduk ama ses kalitesi çok kötüydü. Daha sonra müzikleri yapan sanatçı ortaya çıktı ve oyunun yüksek kalitede yani stüdyo kalitesinde kaydedilmiş müziklerini yayınladı. Nerede yayınlamış? SoundCloud olabilir. Orada yayınladı galiba ilk kez. Oradan zaten bütün internete yayıldı. O zaman tabii kaliteli bir şekilde o müzikleri dinleme şansımız oldu ve ne kadar iyi olduğunu gördük. İlerleyen bölümlerde daha iyi müzikler duyacaksınız ama çok çok güzel müzikleri vardır. Atmosferik, hani dark ambiance denen tarzda çok iyidir. Bu arada bu yaratıklara odaklanma olayı otomatik. Böyle ufak tefek şeyler de kullanabiliyoruz. Sihir demek istemiyorum ama bunlar hayat kurtarıcı olabiliyor. Hani alev atabiliyorsunuz ve tek seferde karşınızdaki yaratığı alabiliyorsunuz. Bu arada kolay bir oyun değildir. Onu söyleyeyim, yani öyle çok da kolay sayılabilecek bir oyun değildir. Save yapabiliyor muyuz? Tabii. Emülatörde olduğumuz için VMU yüklememiz lazım. O yüzden şimdilik save yapamıyoruz. Pek puzzle falan yoktur ama işte böyle kilitleri açmak için anahtarları falan bulmanız gerekir. O da bayağı bir arattırır. Ciddi ciddi aramanız gerekiyor anahtarı falan. Uğraştırıyor yani. İşte böyle mesela Fatality bölümlerinde falan bu PlayStation'da da oluyordu. Ses kayboluyor. Sonra geri geliyor. Bu tarz problemleri vardı oyunun. Demek ki Dreamcast'te de varmış. Bu biraz zorlayıcı bir arkadaş. Oh. Ortadan ikiye kırdı bizi. Bunun kolayı neydi? Şu an tam hatırlayamadım ama bu yaratığı kolayca öldürmenin bir yolu vardı. Neyse. İlerledikçe hatırlayacağım hepsini. Yere düştüğünüzde hemen kalkmanız lazım. Yoksa tepenize biniyorlar. Enerjim de azalıyor bu arada. Eyvah eyvah. Bayağı bir azaldı enerjim. Alabilecek miyim? Hayır. Evet. Maalesef bizi aldı. Biraz oyunu da çok uzun zaman önce oynadığım için hatırlayamadım bazı şeyleri.
Şimdi ufak ufak ama kas hafızasından dolayı bir şeyleri anımsamaya başladım. Artık ölmeden ilerlemeye devam edeceğiz diye umuyorum. Derken gene kırdı bizi. Fatality'yi kaçırdım. Bu da çok gıcık bir yaratık. Yani atak aralığını kestirmek biraz zor. Bazen hiçbir şey yapmadan bekliyor, bazen de gelir gelmez vuruyor. Ne tarafa gidecektik? Güzel. Önce aşağıdan gidelim. Kolu koptu, artık iki kolda olmadığına göre işlevsiz hale geldi. Yine Bloodborne'dakine benzer bir şekilde bunda da kan yankısıydı onda galiba. Türkçesi kan yankısı. Bunda da serum içinde bir kan alıyoruz. Orada da tuhaf bir benzerlik var. Zaten şu basic düşmanlar, bu en başta gelen emmiler, hatırlarsanız Bloodborne'da da böyle en başta bir grup halinde geliyorlardı onlar. Tasarım olarak da çok benziyor. Basitlik olarak da çok benziyor. Onlar da biraz oyuna alışmanız için fazla agresif olmayan türde tasarlanmış düşmanlardı. Bir geri dönüp yukarıya gidelim. Çünkü bazen önemli şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Ufak tefek itemlar falan oluyor. Onları atlayabiliyorsunuz. O yüzden her yere bakmak. Ben bu tarz oynamayı seviyorum bu arada. Yani her yeri didik didik etmek ama işte YouTube'a yükleyeceğim için çok fazla da uzatmamak istiyorum. Böyle artık evet, bakın kafa koptu. Şu an tamamen boşluğa saldırıyor. Ne yapacağını bilmeden. Nerede olduğumuzu bilmiyor. Ha, güzel bir ayrıntı bu ya. Şimdi bu diyeceksiniz ki ya bu çok sıradan bir şey. Niye bu kadar büyüttün de, o döneme göre düşünürseniz o dönem için çok hoş, ince, ufak ama hani insanı etkileyen ayrıntılardı bunlar. Gerçi şimdi çok mu sanki değişti, hani şu bugünümüz oyunlarının işte yakın zamanda Stalker çıktı, yapay zekasını, oyundaki yapay zekayı gördünüz, rezalet bir vaziyette yani. Aradan kaç sene geçmiş ya, teknoloji nerelere gelmiş ama bu kadar kötü bir yapay zekalı oyun piyasaya sürmek akıl alacak iş değil. Ya nefret ediyorum bundan ya. Fazla uğraşamayacağım, yakıp geçeceğim. Bunları idareli kullanmak lazım. Çünkü ileride çok daha zorlayıcı düşmanlar karşımıza çıkacak. Şimdi ilk bölüm olduğu için fütursuzca kullanıyorum ama bu da size biraz Bloodborne'u, oyunu detaylıca oynayanlara bir hatırlatmıştır bazı yaratıkları. Çok hafif de bir gecikme var. O yüzden
zamanlamayı doğru ayarlayamayabiliyorsunuz. Emülatörden mi diyeceğim ama yani hatırlıyorum hani PlayStation versiyonunda da böyle tuhaf bir gecikme vardı. Dediğim gibi bu oyunun en sıkıntılı tarafı kontrolleri. Yani oynanışında bir hantallık var. Şimdi bunu ne kadar anlatsam da anlamazsınız. Kendiniz oynadığınızda hissedeceğiniz türden bir hantallık bu. Bir şey sizi geri çekiyormuş gibi. Yani tuşa basıyorsun, tepkiyi geç veriyor. Bu lag, gecikme diyebilirsiniz ama biraz daha farklı bir şey. Böyle bir tekme animasyonumuz da var. Tekme de atabiliyoruz. Tabi bu tekme oversize yaratıklarda işe yaramıyor. Yani iri olanlarda işe yaramıyor. Ancak sizin boyutlarınızda ufak olan bu sıradan yaratıklar, zombi türü yaratıklarda işe yarıyor. Bir çeyrek enerji kaybettik ama iyi durumdayız. Az önce gördüğümüzde bayağı zorlayıcı bir yaratık. Şimdi ilk kez biraz ileride karşımıza çıkacak ama ilerleyen bölümlerde çok daha fazla göreceğiz kendisini. Son derece agresif. Move set dediğimiz o hareket seti de normal yaratıklara göre bayağı karmaşık. Şimdiki oyunlarda bu tarz fatality, yani gerçi hani diyeceksiniz Mortal Kombat'ta var ama yani o başka bir, zaten onun konsepti o da, artık oyunlarda bu tarz gore efektleri göremiyorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi bir PEGI 18 derecelendirmesi aldığı zaman bir oyun satışı negatif şekilde etkileniyor. O yüzden artık büyük firmalar kolay kolay oyunlarına çok minimal kan efektleri haricinde böyle kan, vahşet türü şeyler eklemek istemiyorlar. Haklı olabilirler, haklı sebepleri vardır ama tamamen ticari baktıkları için bunlar oluyor. Geçmişte tabii bu tarz derecelendirmeler yoktu, vardıysa bile çok daha hafifti. Yani şartlar daha hafifti. O yüzden bol bol kan efekti görebiliyorduk, gore efekti görebiliyorduk. Artık bunları göremiyoruz. İşte orada durumu kurtaran şey oluyor. Bağımsız yapımcılar. Onlar biraz daha cesur davranıyorlar. Bu tarz gore efektidir vesairedir, kandır. Bu konularda çok daha cömert oluyorlar. Çünkü bir derecelendirme gibi bir dertleri olmuyor onların. Peki 18 almışım, 13 almışım, çok umurlarında değil yani. Bu enerjiyi almayalım ama yerini aklımızda tutalım. Biraz enerjimiz azalırsa geri dönüp alırız. İki tane birden. Gerçekten sinir bozucu bunlar. Bu arada oyunu medium, yani normal zorluk seviyesinde oynuyorum. Yani easy'ye falan getirmedim. O yüzden normalde bile enerji çok hızlı gidiyor. Hard'da sanırım oynamıştım. Düşünemiyorum yani onu ne kadar zor olacağını. Dondurucunun içinde bir dondurucu büyüsü mü diyelim, büyüsü gibi bir şey aldık. Bu şey yapıyordu sanırım.
üzerine attığınız yaratığı donduruyor ve siz de tek vuruşta onu parçalayabiliyordunuz. O yüzden böyle geriye gidip alakasız yerlere bakmak lazım. Çok fazla böyle küçük büyüler falan verebiliyor oyun size. Big Boy geldi. Gelir gelmez ikiye kırdı bizi. Ya bundan aslında geriye zıplayarak kaçabiliyorsunuz ama işte o timingi ayarlamak, zamanlamayı ayarlamak biraz güç. Yine Fatality'yi kaçırdım. Burası açılmıyor. Burada da bir kan yankısı diyelim hadi bundan sonra bunlara. Kan yankısı var ama şimdi zaten enerjimiz tam. Boşu boşuna almayalım. İleride döneriz gerekirse. Bu arada yönettiğimiz karakterin tasarımı da dikkat ettiyseniz çok şık. Yani üzerinde böyle parçalanmış uçları kanlı bir pardüsü. Kafasında bandajlar falan. Hani Crowley'nin işkencesine maruz kaldığı o kadar belli ki adamın. Ve çok şey duruyor hani yarı çılgın, yarı nasıl diyeyim ürkütücü. Çok iyi tasarlanmış. Yine kaçırdım. Gelme, çok yakın gelme. Kaçabileceğiz mi? Kaçamadık. Enerjimiz de epey azaldı. Neyse, kaldı bir kol. Bir kol, bir de baş. Evet, sonunda. Her yaratıktaki fatality animasyonu da farklı bu arada. Bu oynadığım Amerikan versiyonu bu arada. USA versiyonu. Hani diğer versiyonlarda da bazen çünkü eski oyunlarda böyle versiyonlar arası farklılıklar olabiliyordu. Bunda yok. Bütün versiyonları hemen hemen aynı. Yani bazen farklı bir versiyonda gore efekti olmuyordu gibi bir şey oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Tüm versiyonlar aynı. Animasyonu tamamladığınız zaman kesin bir uzuv kopuyor. Ama tamamlayabilirsiniz. Ya kolay gözüküyor ama işte bazen basit bir yaratık bile insanı böyle çok uğraştırabiliyor. En insaflı fatality'yi de bu kadınsı varlığa yapıyor. Diğerlerine çok acımasız, buna sadece kafa atıp üstüne vuruyor. Anahtar istemişti. Yok ya, bu kadar uzakta olamaz. Genelde bir anahtar tarzı bir şey varsa çok uzakta olmuyor. Yakında oluyor. Evet.
Bu iri aslanla karşılaşmamıza çok az bir zaman kaldı. Eğer doğru hatırlıyorsam. Hafıza çok garip bir şey ya. Yani normal şartlarda bunu asla hatırlayamazsın. Yani sorsan hatırlayamam ama görüntüler ve sesler bir araya geldiği zaman yavaş yavaş hepsi hatırlayamadığım bölümler birer birer puzzle gibi kafanda oturmaya başlıyor. Bu kadar çok bilgiyi kafamızda tutabilmemiz ve çoğu da gereksiz. Ne tuhaf değil mi? Bu taraftan mı gidelim önce? Şu arkaya bir bakalım önce. Bir item bir şey var mı? İşe yarar bir şey. Müziği duyuyorsunuz bu arada arkada ama dediğim gibi orijinal müzikle yani sanatçının daha sonra yayınladığı kalitede baktığın zaman çok başka bir şey olduğunu görüyorsunuz. Şu an çok kalitesiz bir versiyonunu duyuyorsunuz müziğin. Bu arada tanıtımda Rob Zombie'den bahsettim. Introda müziğini kullandığını söyledim. Sevdiğim de bir şeydir. Heavy metalci dedim gerçi ama ona biraz haksızlık oldu bence. Çünkü Rob Zombie aslında biraz da gotik müzik yapan bir müzisyendir. Yani gotik rock dediğimiz death metal, gotik metal arası bir şey yapar. Çok da iyidir yani müzikleri çok kalitelidir gerçekten. En son ne yapıyor bilmiyorum ama yeni albüm çıkardı mı? Bir ara yönetmenliğe sarmıştı. Fazlaca rahatsız edici filmleri vardı. Fazla rahatsız edici. Yani şu an detay vermiyor ama izlediğim açık ara en rahatsız edici filmler Rob Zombie'nin elinden çıkmıştı. Böyle ufak tefek jump scare'ler de oluyor oyunda. Gel bakalım. Yani ne çok uğraştırdın ya. Yani seni görmüyor ama rastgele vurduğunda da sana denk gelebiliyor. Ses efektleri normalden biraz fazla yoğun. Özellikle fark ettiyseniz bu şimşek efektleri falan. O dönem öyleydi ama birçok oyunda sesler nedense desibelleri aşırı yükseltilmiş oluyordu. Sebebini açıkçası bilmiyorum. Yeter ama. Burası kapalı.
Mesela bu Bloodborne'da da olan bir şeydi. Karşınızdaki düşmana ne diyeyim otomatik odaklanma. İlginç bir şekilde o dönemin oyunlarında böyle bir mekanik yoktu. Bu oyunda vardı ama. Ortam falan çok rahatsız edici ya. Gerçek o kadar iyi tasarlanmış ki. Bu arada şu havuza girmeyeyim şimdi. Önce bir şu tarafa bakayım. İyi. Enerjimiz arttı biraz. Ya of. O ortadan ikiye kırma olayı bunun karşılama mesajı gibi bir şey. Yani siz gördüğü anda kırıyor. Değişik bir oyun yani. Bunda speedrun falan yapıyorlar ya bazı oyunlarda. Bunda onu da yapamazsın çünkü bu arada buz efektini göstermiş oldum. Yani onu da yapamazsın speedrun çünkü otomatik odaklandığı için karakterlere ne kadar speed yapabilirsin? Bunlara yakalandığın zaman bunların en kötü tarafı çok yakınına girmeyeceksin. Girdiğin anda böyle yapışıp kanına emmeye başlıyorlar. Tabii iki kolunu kopardığın anda tamamen işlevsiz hale geliyorlar. Güzel. Enerjimizi fullledik. Şimdi oraya gitmeden önce şu girmediğimiz havuza bir bakmak istiyorum. Buralara anahtar istiyor ama bu anahtar nerede? Şu havuza bir bakalım. Belki orada olabilir. Sadece büyü varmış aşağıda. Başka bir yere açılmıyor. Bu arada dikkat ettiyseniz nefes tutma barımız sol tarafta. Çok fazla böyle suya girip çıktığımız bölüm olacak. Dibine kadar kullanacağız o barı yani. Bu arada şunu geçmek istiyorum hiç ona bulaşmadan. Geçtim. İlginç. Normalde direkt otomatik olarak odaklanıyor ona. Bu anahtar nerede ya? Çok iyi yapılmış ya. Ya Dreamcast versiyonu gerçekten PlayStation versiyonuna göre daha iyi. Yani bu detayları PlayStation versiyonunda göremiyorsunuz. Bu arada dediğim gibi ben oyunu kendi deneyimlemek isteyenler için Readerim adlı emülatörü tavsiye ederim. Bir de galiba Flycast var. Flycast. Onu denemedim ama Readerim'in çok basit, çok kolay kullanımı olan, çok da başarılı bir emülatör olduğunu biliyorum. Kendim kullandığım için. Bu arada ben premium versiyonunu aldım. Ben premium deyince gözünüzde şey olmasın böyle aylık üyelik falan öyle bir şey değil. Tamamen geliştiriciyi desteklemek maksadıyla temsili bir ücret ödüyorsun. En son ne kadar bilmiyorum ama 8 ya da 6 dolar arası bir şey. Bunu da yapmak lazım ya. Çünkü bunlar bayağı uğraşıyorlar bunlara. Ciddi mesai harcıyorlar bunları bu tarz emülatörlerle bizleri buluşturabilmek için.
Bu tarz insanların desteklenmesi lazım gerçekten. Hani imkanınız varsa tabii ki. Reader'imi tavsiye ederim yani. İyi bir emülatördür. Çok düzgün çalışır. Bu arada bu oyun Reader'imin stabil versiyonunda çalışmıyor. Developer denilen o geliştirilmeye devam eden bir versiyonu var. Bu oyun sadece onda çalışıyor. Sebebini ben de tam olarak bilmiyorum. Bir uyum problemi de olabilir ondan kaynaklı. Ama onun haricinde genel olarak bütün Dreamcast oyunlarını çalıştırabiliyor. Fatality'ler çok güzel ya. Evet, yine kendimizi bir çöpün, bir konteynerin içine doğru salladık. Bölüm sonu canavarımız da geldi. Gördüğünüz gibi çok agresif. O yüzden çok fazla uğraşmak istemiyorum. Hemen büyü yapacağım. Ve parçaladık. Evet. Ya çünkü üzerine combo falan yapmaya çalışsan çok gerçekten zorluyor insanı. Ciddi de enerji götürüyor. Hiç gerek yok. Bu arada dinamit aldık. Yanlış hatırlamıyorsam dışarıdaki kapıyı mı? Şu yolumuzu tıkayan ambulansı havaya uçuracağız. Devam edelim. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşürüz.